Bugün sizi tarihin belki de pek bilinmeyen bir köşesine 18. yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu'na götüreceğim. Orada zamanının çok ötesinde bir vizyona sahip, adeta kıtalar arasında bir bilim köprüsü kurmuş ama ne yazık ki unutulmuş bir hekimin hikayesini aralayacağız. Şimdi gözlerinizi kapatın ve o dönemi bir hayal edin. 1700'lü yıllar. Salgın hastalıkların kol gezdiği, basit bir ateşin bile bir anda ölüm fermanınız olabildiği bir dünya. Özellikle sıtma, yani o zamanki adıyla humma, en korkulan, en amansız düşmanlardan biri. Peki ya bu amansız düşmana karşı çare okyanusun ötesinden yepyeni bir kıtadan gizemli bir ağacın kabuğundan geliyorsa? Evet, Güney Amerika'dan gelen kına kına kabuğundan bahsediyorum. İşte bu mucizevi ilaç Avrupa'da konuşulmaya başlarken bir Osmanlı hekimi de bu yeni gelişmeyi en ön saflarda inceliyordu. Peki kimdi bu meraklı ve parlak zihin? Gelin tanışalım. Bursalı Ali Rünşi. Adı Bursalı Ali Münşi. Ama durun bir dakika. Kendisi aslında İstanbullu. Bursalı denmesinin sebebi köklerinin Bursa'nın köklü alim ailelerinden Menteşinzadelere dayanması. O sadece bir saray hekimi değil, aynı zamanda bir yazar, bir çevirmen ve en önemlisi Doğu'nun kadim bilgisiyle Batı'nın taptaze keşiflerini bir araya getiren bir köprüydü adeta. Ali Münşi'nin kariyer yolculuğu da gerçekten takdire şayan. Önce sağlam bir medrese eğitimi alıyor, sonra da dönemin en meşhur Mevlevi hekimlerinden Ömer Şifai Dede'nin öğrencisi oluyor. Yeteneği ve bilgisiyle kısa sürede İstanbul'da ünleniyor ve basamakları birer birer tırmanıyor. Önce saray hekimi, sonra da Galatasaray Hastanesi'nin başhekimi oluyor. Şimdi Ali Münşi'nin hikayesini asıl büyüleyici kılan noktaya geliyoruz. Onu diğerlerinden ayıran şey sadece kendi coğrafyasının bilgisiyle yetinmemesiydi. O, sınırları aşan, gerçek anlamda global bir aydındı. Düşünsenize, o dönemde hem Doğu hem de Batı dillerini çok iyi bilmek ne demek? Bu inanılmaz bir avantaj. Ali Münşi de bu yeteneğini Avrupa'daki en güncel tıp metinlerini alıp Türkçe'ye çevirmek için kullandı. Yani en yeni bilgiyi doğrudan Osmanlı ilim dünyasının kalbine taşıdı. Mesela bakın, Mein Schacht ve Ed Sülmer gibi dönemin önemli Alman hekimlerinin eserlerini dilimize kazandırdı. Ama hepsi bu değil, cerrahi üzerine yazdığı kendi özgün eserinde Avrupa'da kiminin dahi, kiminin şarlatan dediği o çok tartışmalı isim Paracelses'a bile atıfta bulunmaktan çekinmedi. Bu, onun ne kadar açık fikirli ve cesur olduğunun en net kanıtı bence. Ve işte bu İstanbul'un o dönemde dünyanın nasıl bir bilgi merkezi olduğunun en çarpıcı kanıtlarından biri. Dizanteri tedavisinde kullanılan ipecacuanha diye bir bitki var. Ali Münşi son eserinde diyor ki, bu bitki Fransa'daki hastanelerde daha yeni yeni denenmeye başlamadan yıllar önce ta 1686'da İstanbul'da biliniyor ve kullanılıyordu. İnanılmaz bir şey değil mi? Osmanlı başkenti tıp dünyasındaki yeniliklerden anında haberdar. Ama Ali Münşi'yi sadece kına kına üzerine çalışan bir uzman olarak düşünürsek ona gerçekten büyük haksızlık etmiş oluruz. Onun entelektüel merakı tek bir alana sığmayacak kadar geniş ve derindi. Adamın ilgi alanlarına bir bakın. Cerrahiden tutun da karmaşık ilaç formüllerine kadar pek çok konuda kendi özgün kitaplarını yazmış, yetmemiş Avrupa'daki kimya çalışmalarını çevirmiş, hatta okyanusların derinliklerinden gelen o egzotik ve gizemli deniz Hindistan cevizi üzerine bile özel bir kitapçık kaleme almış. Gerçek bir Rönesans aydını gibi adeta. Ne yazık ki Ali Münşi 1733 yılında daha genç sayılabilecek bir yaşta hayata veda ediyor ve hikaye burada daha da gizemli bir hal alıyor çünkü mezarı yüzyıllar boyunca kayıplara karışıyor. Mezarının hikayesi bile başlı başına bir macera, adeta bir dedektiflik öyküsü gibi. Düşünün, 18. yüzyılda yeri not edilmiş ama sonra tam 200 yıl boyunca sırrı kadem basmış. Ta ki 1954'te işin peşini bırakmayan tarihçi Faruk Nafiz Uzluk onu bulana kadar. Hatta mezar, yol yapımı yüzünden bir kez daha yer değiştirip bugünkü yeri olan Karacaahmet Mezarlığı'na taşınmış. Peki bunca zahmetten sonra bulunan o mezar taşında ne yazıyordu? İşte asıl can alıcı nokta o taşın bize fısıldattıklarıydı. Mezar taşındaki o kısacık yazı bize Ali Münşi'nin hiç bilmediğimiz bir yönünü gösterdi. O sadece bir saray hekimi değildi. Aynı zamanda filozof mizaçlı bir şairdi. İşte bu küçücük detay onu tarih kitaplarındaki soğuk bir isim olmaktan çıkarıp kanlı canlı, ruhu olan, çok yönlü bir insana dönüştürüyor. Ve Ali Münşi'nin bu hikayesi aklımıza şu güçlü soruyu getiriyor.
Tarihin tozlu raflarında onun gibi dünyalar arasında köprüler kurmuş daha nice parlak zihin sessizce yeniden keşfedilmeyi bekliyor acaba?